Craftgate hayatımıza bir girdi. 24 saat, 365 gün o ödemenin gelmemesiyle ilgili bir sıkıntım yok. Ben Mete Apaydın. Endüstri mühendisliğini bitirmiş bir çiftçiyim. Antalya'nın Finike ilçesinde portakalla meşhur olan bir bölgede, ovada yaklaşık 100 yıllık zamandır ailem çiftçilikle uğraşıyor. Ben de ailemin 3. kuşağı olarak çiftçiliği devam ettiriyorum. Finike özel bölge, hep bunu üstüne basa basa vurguluyorum. Finike'de yetişen Washington portakalı oraya adaptasyon en iyi portakal olduğu için Finike portakalı diye adlandırılıyor. Bu portakala ulaşmanız yani büyük şehirlerde bile olsa yani 100 binde bir ihtimal, birçok bölgelere yetişen portakallar Finike portakalı diye pazarlanıyor. O yüzden sizin aldığınız her portakal her zaman Finike portakalı olma ihtimali çok düşük. Buradan yola çıkarak, dünyadaki örneklere bakarak Dikey e-ticaret sitesini 2013 yılında portakalbahçem.com adı altında hayata geçirdik. Yaş meyve sebze grubunda Türkiye'de bir ilk diyebilirim. Portakal bahçemde geçen 8-10 yıllık maceramızda tabii çok yol kat ettik. Çok tecrübe edindik. Çok güven verici bir siteniz olabilir. Çok güzel bir marka olabilirsiniz. Çok büyük marka olup ödeme tarafına geldiğinizde ödemeyi gerçekleşemediğiniz zaman ve bunu siz 1-2-3 kere deneyip artık yapamadığınız zaman bu artık size o siteye bir daha hiçbir zaman yani girmemek için büyük bir sebep oluyor. Yani o siteye ben bir daha girip de bir daha bununla uğraşamayacağım. Biz bunları yaşadık. Çok yaşadık. Bununla ilgili çok yeni şunu aldık. Satın alamama duygusundan dolayı girmek istemiyorum diye çok yeni şunu aldığı zamanda. Biz bunu bu zamana kadar çeşitli ödeme kurslarıyla, bankalarla o kadar çok birbirinden farklı ama aynı zamanda aynı basit sorunlar yaşadık ki o basit sorunlara çözümleri o kadar geç zamanda aldık ki ama bu Craftgate'de yok oldu. O yüzden şu an çok rahatım. Bunu da hakikaten üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü ben bunun sonucu alıyorum. Bu sonucu aldığım için çok mutluyum. Yani önümüzdeki zaman diliminde de herhangi bir şekilde sipariş artsın, ciro artsın, aman ne yapacağız diye korkmuyorum. Ben yapmam gerekenleri yatırım arka planda yaparım. Yeter ki sipariş artsın, yeter ki ödeme sistemi hızlı çalışsın, kesintisiz çalışsın. Hiçbir şekilde bizi sekteye uğratmasın. Dolayısıyla aslında biz çok daha önce Craftgate ile yollarımız kesişseydi biz son bir yılda aldığımız yolu 5 yıl önce şu an çok daha bambaşka bir boyuta gelebilirdik. Bunu neden diyorum? Bu çeşitli ödeme kuruluşlarında servis anlamında hızlı bir dönüş alamıyorsunuz. O problem çözülene kadar size çok büyük sancılar yaşattırabiliyorlar. Bazen çok büyük bir olay aslında çok ufak bir olaymış. Yani bir kredi kartının son kullanım tarihinin yanlış girmesi gibi bir şeyin bu kadar uzayarak bir boyuta gelmesi. Bunlar tabii çok kötü tecrübeler. Ama Craftgate hayatımıza bir girdi. Ödemeyle ilgili 24 saat, 365 gün kafamı yastığa koyarken o kadar rahat uyuyorum ki. Yani o ödemenin gelmemesiyle ilgili bir sıkıntım yok. Bana söylenen burada Craftgate ekibiyle beraber yaptığımız toplantıda çeşitli ödeme kuruluşlarını eklemekten korkma. Çünkü ben hepsini bir maliyet gözüyle bakıyordum. Çünkü sen ne kadar fazla ödeme kuruluşu eklersen o kadar fazla kesintisiz ödeme alacaksın. Hakikaten bu bakış açısıyla baktığımda o önemli olan birçok işleyen ödeme kuruluşlarının Craftgate'in zaten bir bağlantısı olduğu için biz kendi aklımızda bunu birleştirdiğimizde bunun maliyet değil aslında çok minik bir maliyet olduğunu gördük. Çünkü size ciroyu o kadar bir arttırıyor ki siz yaslanıyorsunuz ve artık işte sorun olduğu zaman anında hızlı dönüşleri, zaten sorun varsa bize gelmeden belki çözülmüş oluyor. Daha başka bir sorun varsa o da böyle bir saatler içerisinde bile olmadan hızlı bir şekilde çözüp akıp gidiyor. Bizim şu an 3 ayrı banka ve önümüzdeki zaman diliminde farklı ödeme kuruluşlarını da ekleyeceğiz. Hepsinin işte komisyon oranı farklı olabilir. Benim o bankada bir sorunum varsa hemen ikinci sırada geçmesi gereken yere otomatik kendisi geçiriyor. Orada sıkıntım varsa üçüncü oranı en iyi olan yere otomatik kendisi geçiyor. Dolayısıyla bunu ben takip edebildiğim için bu benim için çok büyük bir hem güven hem rahatlık sağladı ve dolayısıyla kesintisiz bir ödeme Craftgate sayesinde alabiliyoruz. Craftgate'in en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de ödememi ben çekiyorum. O benim ödememi çekmemde bana devamlı destek oluyor. Yani ödemeyi kendi Craftgate almadığı için, ödemeyi ben aldığım için ve ben istediğim banka ya da istediğim ödeme koşullarına ekleyebildiğim için oradaki duruşu bizim Portakal Bahçem kadrosunda bir ekip var ve bu ekip burayı yönetiyor hissiyatı ve bunun içerisinde Craftgate'in ekibinde yılların getirdiği ödeme tarafındaki sıkıntılar hepsi bir arada toparlanmış olduğu için bizim aklımızda
Bu var mıydı dediğimiz şeyler CraftKit'te zaten bunlar toparlanmış. Yani açık ve ortada herkes görebiliyor. Sıradan bir kredi kartı numarasını 1111 başlıyorsa, yani böyle bir kredi kartı yoksa, bunu siz standart bir e-ticaret sitesinde eklediğinizde bu o kartı girmesine izin verip satın alma sayfasına kadar sizi götürüp orada da sipariş almasını zorlayıp bir hata olduğunu sonradan görüp, halbuki bunun basit bir yolu var. İşte bu, yani bunlar CraftKit'te açık ve ortada. Hepsi bu kart yanlış. Bu kartın işte son kullanım tarihi doluyorsa bize önden haber veriyor. Artı CraftKit ekrandan bakıp her şeyi çok kolaylıkla görebiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. Bir şey olduğu zaman sorup anında hızlı cevap alıp ekleme çıkarma yapabiliyoruz. Bunlar bizim için çok önemli maddeler. Dolayısıyla ben ödevimi kendim çekiyorum. CraftKit benim ödeme alabilmem için 24 saat çalışıyor.